Tencere düdüklüyordu ama pişen yemek değildi, çubuk adamdı. Düdüklü. Akşamdı ama mutfak akşamı fazla ciddiye almıştı. Çubuk adam ocağın başında duruyordu. Önünde bir düdüklü tencere vardı. İçinde ne olduğunu tam olarak bilmiyordu. Mercimek olabilir, nohut olabilir ya da gün içinde yutulmuş birkaç cümle. Kapak sıkıca kapanmıştı. Üstündeki küçük düdük dünyanın en ciddi kuşu gibi bekliyordu. Çubuk adam ocağı yaktı. Tencere beklemeye başladı. Başta hiçbir şey olmadı. Mutfak sakindi, fazla sakindi. Bazı sakinlikler huzurdan değil yaklaşan basınçtan oluşurdu. Çubuk adam tezgaha yaslandı. Günün içinden kalan cümleler kafasında dolaşıyordu. Biri ona sen bilirsin demişti. Ama cümlenin altyazısı belliydi. Sen hallet. Biri çok büyütme demişti. Ama aslında onun biraz küçülmesini istemişti. Biri de takma kafana demişti. Sanki kafa duvara asılan bir şapka gibi istenince çıkarılıyordu. Çubuk adam hepsine gülümsemişti. Çünkü gülümsemek bazen yüzün yaptığı küçük bir kaçış planıydı. Sonra düşünürken eli ocağın düğmesine gitti. Altını biraz daha açtı. Neden yaptığını bilmiyordu. Belki de algındı. Belki de insan bazen içindeki harareti fark etmeden dışarıdaki ateşi büyütürdü. Mavi alev yükseldi. Tencerenin altını daha iştahlı yaladı. Çubuk adam bunu fark etmedi ama tencere fark etti. Bazı şeyler düşünülmeden harlanır. Tencere ilk sesini çıkarttı. Pıs. Çubuk adam irkildi. Düdüğün ucundan buharla birlikte birkaç damla su fışkırdı. Tezgaha düştü. Bir damla kaşığa çarptı. Kaşık bunu kişisel algılamadı ama not aldı. Buhar havada kıvrıldı. Bir cümle olmaya çalıştı. Rahatsız. Çubuk adam gözlerini büyüttü. Bir daha sıçradı. Bu kez papyonuna. İşte bu fazlaydı. Çubuk adam hemen elini uzattı. Düdüğün üstüne bastırdı. Ses kesildi. Cümle tamamlanamadı. Mutfak sustu ama tencere susmadı. İçerideki basınç çıkacak yer aradı. Bulamayınca tencere hafifçe titremeye başladı. Önce çok az, sonra belli ede ede. Sanki içinde yemek değil de yerini bulamamış bir itiraz dönüyordu. Tencerenin bir yerinden ince bir ses daha sızdı. Nereden geldiği belli değildi. Tencereler bazen kaçaklarını kendileri seçer. İstem. Çubuk adam düdüğü daha sıkı bastırdı. Tencere o sesi içine geri aldı. Kelime yine yarıda kaldı. Tezgahtaki kaşık yerinden oynadı. Bardak yana kaydı. Buzdolabı hiçbir şey olmamış gibi durdu. Buzdolapları kriz anlarında bile çok profesyoneldir. Çubuk adam rahatladığını sandı. Çünkü ortalık daha fazla kirlenmemişti. Ama bazı şeyler dışarı sıçramasın diye tutulunca içeride daha sert çarpmaya başlardı. Tencere daha çok titredi. Tak tak tak. Bu ses tencerenin sesi değildi sadece. Söylenmemiş cümlelerin mutfak diline çevrilmiş haliydi. Çubuk adam elini çekmedi. Çünkü çekerse buharla birlikte su da çıkacaktı. Su çıkarsa tezgah ıslanacaktı. Kaşıklar, bardaklar nasibini alacaktı. Ortalık biraz karışacaktı. Mesele buhardan çok buydu. İz kalacaktı. Bu düşünce hoşuna gitmedi. Tencere bu kez tezgaha değil, doğrudan mutfağın sessizliğine vurdu. Ses yayıldı. Buzdolabı hafifçe uğuldadı. Bu onun panik biçimiydi. Tencerenin içinden boğuk bir ses geldi. Yemek sesi değildi, insan sesi de değildi. Daha çok yıllardır tamam denmiş bir şeyin artık tamam olmaması gibiydi. Tencere konuştu. Benim işim bu. Çubuk adam dondu. Tencere devam etti. İçeride basınç varsa ses çıkarırım. Yokmuş gibi davranamam. Tencere biraz daha titredi. Sonra son cümleyi söyledi. Buhar çıkmak zorunda ama ateş böyleyken her şey taşar. Mutfak bir süre bu cümleyi sindirdi. Mutfaklar bazen insandan iyi dinler. Çubuk adam ocağa baktı. Ateş yüksekte, fazla yüksekte. Mavi alev kendini haklı sanan küçük bir ejderha gibi tencerenin altını yalayıp duruyordu. O ana kadar hep düdüğe bakmıştı. Buhara, sıçrayan suya, kirlenen tezgaha ama ilk kez ateşe baktı. Ateş böyleyken her çıkış taşmaya dönüyordu. Buhar bile yolunu bulamıyordu. Cümle daha çıkmadan panik başlıyordu. Bazı cümleler sadece duyulmazdı, tezgaha da sıçrardı. Çubuk adamın korktuğu cümle değildi, izdi. Çubuk adamın bir eli hala düdüğün üstündeydi. Diğer eli ocağın düğmesini buldu. Altını kıstı. Mavi ejderha küçüldü ama tencere hemen rahatlamadı. Tak tak tak. İçerideki basınç hala oradaydı. Çubuk adam acele etmedi. Düdüğü bir anda bırakmadı. Parmaklarını yavaş yavaş çekti. Önce ince bir buhar yükseldi. Pıss. Bu kez su sıçramadı. Tencere hala titriyordu. Biraz daha bekledi. Sonra parmaklarını biraz daha gevşetti. Pıss. Buhar çıkmaya devam ettikçe titreme değişti. Tak. Sonra daha hafif. Tak. Sonra daha uzak. Tık. İçerideki sıkışıklık gevşedi ama ortalık dağılmadı. İşte o zaman yarım kalan kelime tamamlandı. Rahatsız oldum. Sonra diğeri geldi. Bunu istemiyorum. Buhar sakinleştikçe cümleler netleşti. Bana ağır geldi. Şimdi cevap veremem. Sonra küçük bir kelime çıktı ama mutfağın ortasına sandalye çekip oturdu. Hayır.
Çubuk adam geri kaçmadı. Bu kez sesi kapatmadı. Sadece dinledi. Çünkü biraz buhar çıkması tencerenin kusuru değildi. Doğasıydı. Buhar artık ince çıkıyordu. Tezgah sakindi. Kaşık eski yerine döndü. Bardak korkmayı bıraktı. Çubuk adam tencereye baktı. Yemek de aceleyle pişmezdi zaten. Harlı ateşte taşar, kısık ateşte pişer. Ocağın başında kaldı. Altını açmadı, kapatmadı da. Sadece kısık ateşi korudu. Bir süre sonra buhar aralandı. Tencerenin metal yüzeyinde çubuk adamın yansıması belirdi. Tam değil, bir çizgi kadar. Yüzeyde ince bir maske izi göründü. Bir an. Sonra buhar dağıldı. Maske izi de onunla birlikte kayboldu. Çubuk adam baktı. Tencere yine tencereydi. Ama o kısa aralıkta ona içindeki maskeli çizgiyi hatırlatmıştı. Sonra mutfak yeniden sadeleşti. Kısık ateş usul usul işini yapıyordu. Ses vardı ama telaş yoktu. Çubuk adam bekledi. Çünkü bu kez mesele kapağı açmak değildi, bekleyebilmekti. Mutfakta başka türden bir sessizlik oldu. Ses değil, acele etme ihtiyacı susmuştu ve içinde ne varsa bu kez taşmadan pişiyordu.